Dostlar herkese merhaba. Bugün laptop GPU'larını kıyaslayacağız. Hepimizin aklında soru işaretleri oluyor laptop satın alırken. 4060 mobil ne demek ve benzeri şeklinde. Bugün sentetik testlere, birkaç tane oyun testine bakarak laptop GPU'ları ile ilgili bir kıyaslama videosu yapmak istiyorum. Bu video boyunca kullanacağım dataların hepsini nereden aldığımı paylaşacağım. Aynı zamanda şundan da bahsetmek lazım. Laptop GPU'larını kıyaslamak çok da kolay değil. Neden derseniz siz masaüstü bir bilgisayar aldınız. Bu masaüstü bilgisayarı test sistemi olarak kullandınız. Sabit işlemci, sabit RAM. Bunun üstüne taktığınız çeşitli ekran kartları 4070'i taktınız, test ettiniz. 4080'i taktınız, test ettiniz. Sonuca ulaşabiliyorsunuz. Ama ve lakin laptop üreticilerinin bir tanesi bu işi yaparken gidip Ryzen işlemci kullanırken diğer bir tanesi ne yapıyor? Intel işlemci kullanıyor. Bir tanesi 16 GB, bir tanesi 8 GB RAM koyuyor. Bir tanesinin soğutma komponentleri daha başarılıyken diğerininki değil gibi durumlar oluşabiliyor. Evet dostlar, ilk olarak bakmamız gereken şey TDP değerleri. TDP değeri ne demek arkadaşlar? Aslında ne kadar ekmek o kadar köfte. Yani elinizdeki cihaz aslında ne kadar elektrik tüketebiliyorsa o kadar performans veriyor size. Bu yüzden mobil GPU'lar alırken bunun adı 5090, bunun adı 5080 diye kanmamak lazım. O 5080'in bugünkü videoda amacımız gerçekten neye denk geldiğini de bir nebze olsun kavramak. Ama dediğim gibi burada bir nüans var. O nüans da şu: TDP değerleri satıcıdan satıcıya bile değişebiliyor. Siz bir laptop alacağınız zaman lütfen size açık ve net bir şekilde TDP değerlerini belirten bir yerden satın alın. Şimdi ekranda TDP değerlerini görebiliyorsunuz. Buradan birkaç tane detaydan bahsedeyim. Örneğin 5090 mobil dediğiniz kart 175 Watt'a kadar çıkabiliyor. Çok yüksek bir değer bu arada, ama 5090 gibi amiral gemisi bir kartın normalde gerçek hayatta TDP'si 670 Watt'larda arkadaşlar. 650-670 Watt'larda. Şimdi burada şunu düşünmenizi istiyorum. Bir tanesi 5 birimlik enerji alırken diğeri 1,5-2 birimlik enerji alıyor. Nasıl bunlar aynı işi üretebilir? Bu mümkün değil. TDP değerleri ekranda var. Gördüğünüz gibi desktop'lar her zaman TDP'de daha yüksekler. Ama tek ölçütümüz tabii ki bu değil. Şimdi gelelim gerçek ölçütlere. Gerçek ölçütlerden bir tanesi 3D Mark Time Spy Graphics testi. Bu testteki amacımız şu: minimum şekilde GPU'dan, yani işlemciden, minimum şekilde RAM miktarından etkilenerek saf kas gücünü hesaplamak. Yani bu ekran kartının gücü nedir sorusuna cevap vermek. Ben burada tek tek incelemeyeceğim. Bunun yerine size datanın içerisinde gözüme çarpan şeylerden bahsedeceğim. İlk olarak gözüme çarpan, aşağıdan yukarıya gidiyorum. Dikkat edin, 5050 mobil ile 3060 masaüstü çok yakın performanslarda. Çok yakın. Bunun dışında 4070 mobil, 5060 mobil ve 4060 masaüstü yine çok yakın performanslarda. 5070 mobil ile 5060 masaüstü, bakın arada bir şey oynamış. 50-70, 50-60. Bir kademe aşağıya düşmüşsünüz yani. Bakın burada 4080 mobil, 4070 desktop, 5070 Ti mobil. Çok yakınlar performansla. Son olarak tepeye bakalım. 5090 mobil, 4070 Ti masaüstü. Bu iki tane ekran kartına bakarsanız 5090'ın burada aslında çok ciddi bir fark atması lazım. Ama mobil olduğu için bu farkı maalesef ki yaratamıyor arkadaşlar. Gelelim şimdi Cyberpunk testine. At CD Projekt Red, we dedicate ourselves to telling immersive stories. Yet with every new project, we set out to make our game. Ben Cyberpunk Phantom Liberty'yi test ettim. Burada dikkat etmenizi istediğim bir şey var. 4080 mobil, 4070 masaüstü, 5070 Ti mobil, 5060 Ti masaüstü çok yakın performanslar edinmişler birbirlerine. 100 FPS'in üstünde bir yerlerde yakalamışlar. Dikkat edin, aşağıda 4060 masaüstü, 4060 mobil, 5050 mobil yine çok yakın performanslar almışlar. 5090 mobil ise 4070 Ti masaüstünü geçememiş bile dostlar. Bakın adı 5090 bunun ha. Bu tuzağa düşmemenizi istiyorum. Şimdi bu videodaki son testim. God of War 2018. Which way? Your hunt. You tell me. South? Is that a question? Yine 1080p'de, yine ultra detay seviyesinde ben bunun testini internetten buldum. Dediğim gibi bunların testlerini bulmak ve araştırmak çok zor. Şimdi burada dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta var. 4060 mobil, 4060 desktop'a çok yakın. 69'a 62 FPS'ler çok yakın. Bakın bu çok önemlidir ha.
Niçin çok önemlidir Onur diye sorarsanız tam olarak şu yüzden. Mobilde 4060 desktop'ı bile geçmiş. Bu şunu da gösteriyor aslında arkadaşlar. Bu performanslar oyundan oyuna da değişir. Buradaki bizim amacımız 3 aşağı 5 yukarı bir fikir almak. Yani bakın bir önceki teste dönersek 4060 masaüstü 4060 mobili Cyberpunk'ta geçiyordu. 4060 masaüstü 4060 mobille yine kafa kafaya gidiyordu Time Spy testinde. Yani burada bir durum var yani arkadaşlar. 4060 mobil iyi bir ekran kartı olabilir, bilginiz olsun. Yine dikkat ettiyseniz God of War'da 4070 Ti 5090 mobili geçmiş. Bakın 4080 bile yok orada. 4070 Ti ile geçmiş. Şimdi buradan çıkarımımız ne olacak? Şimdi öncelikle ilk çıkarımdan bahsedeyim dostlar. Birincisi, siz diyelim ki iki işlemciyi karşılaştırdınız. Hemen bir tane yakın örnek vereyim. 4070 masaüstü yani desktop, 5070 Ti mobil. 5070 Ti ile bunun arasında 6 FPS'lik bir fark var God of War'da. 6 FPS çok önemli mi olur? Dostlar, frame generation, DLSS gibi teknolojileri devreye koymadan yaptığımız testler bunlar. O yüzden bunlar devreye girdiğinde tabii ki de 5070 Ti mobil versiyonu olsa bile 4070'ten çok çok daha iyi performans verecektir. Ama ve lakin bugün bu testleri yapmakta ve sizinle paylaşmaktaki asıl amacım sizlerin de bunların 5090 yazdığı zaman 5090 olmadığını anlamanız. Bunun dışında laptop tercihinde bulunurken göz önünde bulundurulması gereken bir iki detaydan daha bahsedeyim. Bir laptop için en önemli şeylerden bir tanesi taşınılabilirlik arkadaşlar. Siz şimdi bu kadar laptopları alıyorsunuz. 150-160 Watt TDP'li ekran kartları oluyor. İyi işlemciler oluyor ama 4 kilo. Bu kadar ağır laptoplar almamanız lazım ki taşınabilirliği kolay olması için. Ama büyük de laptoplar olmalı ki soğutmanın kolay olması için. Şimdi sadece standart bir 4070, 4080, 3050 ekran kartını düşünün. Minimum 2 veya 3 fanlar ve bunlar çok büyük fanlar. Ama aynı zamanda dönün ve bir laptop soğutma sistemini komple inceleyin. Bırakın ekran kartı soğutmasını, komple soğutmayı inceleyin. Komple soğutma noktasında bile onun 2 tane 3 tane küçük fanı bir tane 4070 Ti fanı etmeyecektir. Yani soğutma buradaki en önemli şeylerden biri. Çünkü çok fazla ısınan ekran kartı, çok fazla ısınan işlemci ilk olarak çekirdek hızlarını azaltacak, boost'unu azaltacak. Lütfen bunları göz önünde bulundurun. 5090 mobil 5090 değildir dostlar. Bunu lütfen göz önünde bulundurun. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bu tarz içeriklerin gelmeye devam etmesi için beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Yorumlarınız çok motive edici oluyor. Sizler yorum yaptıkça ben daha fazla içerik üretiyorum. Hepinize izlediğiniz için teşekkürler.